Gerçek bir Japon devi. Bundan 90 yıl önce kurulmuş. Toprağa atılan ilk tohumlarsa bizi 1910'lara dek götürüyor. Böylesine eski bir şirket. Fakat böylesine bir şirketi Elon Musk'ın Tesla'sı, Çinli üreticilerin elektrikli araçları ve bazı muhtelif sebepler öylesine zor bir duruma sokuyor ki birileri çıkıp basına şu sözleri fısıldıyor: hayatta kalmak için 12 ila 14 ay arası vaktimiz var. Japon otomotiv devi Nissan'a neler oluyor? Başlıyor. Nissan'ın kuruluş felsefesi başkalarının yapmaya cesaret edemediği şeyleri yap. 90 yıl önce Nissan adını alsa da söylediğim gibi mazi çok daha eskiye gidiyor. Ben size elbette bugün Nissan'ın bütün hikayesini anlatmayacağım. O ayrı bir konu olur. Bugün gündemdeki konuyu ele alacağız. Fakat yine de mazinin o ilk yıllarına bir göz atmakta fayda var. Nissan'ın temelleri çok sayıda Japon tarafından atılıyor diyebiliriz. Ve başlangıçta bu insanların çoğu birbirinden haberdar değil. İlk olarak Yoshisuke Aikawa ile başlayalım. Kendisi Japonya'nın Yamaguchi prefektörlüğünde doğuyor. Tokyo Üniversitesi'nden mezun oluyor. Sonra Amerika'ya gidiyor. Fakat Amerika'ya gittiğinde, orada çalışmaya başladığında kendi alanında çalışmıyor. Bir fabrikaya giriyor ve işçi olarak çalışıp döküm yapmayı öğreniyor. Sonra Japonya'ya geri dönüp Tobato Casting Co. adında bir döküm firması kuruyor. İkinci ismimiz Masujiro Hashimoto. Hashimoto 1911 yılında otomobil üretmek için bir şirket kuruyor. Bu adımı bu kadar erken atması da Japonya'nın otomobil pazarında onu öncüler arasında kılıyor. Kenjiro'den Rokuro Aoyama ve Aketaro Takeuchi. Kim bu isimler? Bu isimler yatırımcılar. Hangi yatırımcılar? Hashimoto'nun otomobil üretmek amacıyla kurduğu şirkete yatırım yapan yatırımcılar. Bu yatırımla birlikte şirket 1914 yılında ilk arabası DAT'ı üretiyor. 1918'de de DAT 41 adında ikinci bir model çıkıyor. 1919'da bir kişiyle daha tanışıyoruz. Osakalı bir iş adamı. Osaka'daki bu iş adamı bakıyor ki Amerikalı bir mühendis 3 tekerli bir araç geliştirmiş ve bu araç Japon iş adamının bir aile ilgisini çekiyor. Parçaları ithal ediyor. Jitsuyo Jidosha Co. adıyla kendi şirketini kuruyor ve ithal ettiği parçalarla Japonya'da otomobil üretip satıyor. 1925'te bahsettiğim bu iki otomobil şirketi birleşiyor. İlk bahsettiğim ismi yani Aikawa'yı hatırlarsınız, döküm işleri yapıyordu ve bir firma kurmuştu. Aikawa'nın Tobato Casting adındaki o firması otomotiv sektörü için bir hayli döküm yapmış, tecrübe edinmiş ve büyümüş. Sektörü de tanıdığı için artık düşüncesi otomobil üretmek. O zaman ne yapacak? Bir şirket daha mı kuracak? Hayır, kurulmuş olan alacak. Yani bahsettiğimiz şirketi DAT Jidosha Seizo Co.'yu satın alıyor. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra da şirket Nissan adını alıyor. Nissan o tarihten itibaren günümüze dek 90 yıllık bir yolculuk sürdürüyor. Trendlere göre, dönemlere göre araçlar tasarlamaya, üretmeye devam ediyor. Fakat 2024 yılının sonuna geldiğimizde Nissan'ın ciddi iflas edebileceğine dair konuşmalar dönüyor. Hatta basında yer alan bilgilere göre bu ifadeler şirketin içinden kimliği belli olmayan kişiler tarafından dile getirilen ifadeler. Peki gerçekten neler oluyor? Bu tür küresel konularda yerli kaynaklara bakmak yerine yabancı kaynaklara bakmak daha doğru bir yaklaşım. Ben de bu video sırasında Financial Times, Forbes, Reuters, Daily Mail gibi bazı kaynaklara baktım. Zaten her videomda olduğu gibi az sonra video ilerledikçe kaynakları da ekranda göreceksiniz. Tabii bu kaynaklara baktıktan sonra o kaynakları anlayabilmemiz için belirli bir seviyede de İngilizce bilmek gerekiyor. O yüzden size Filalingo'dan bahsedeceğim. Filalingo'da İngilizce öğrenmek isteyenler ana dili İngilizce olan eğitmenlerle bir araya geliyor ve canlı birebir dersler yapıyor. Ayrıca grup dersleri seçeneği de var. Filalingo İngilizce alanında okuma, yazma ve dinleme becerilerinizin tümünü geliştirmeyi hedefliyor. Toplamda 30 saatlik eğitim aldığınızda da Filalingo'nun verdiği sertifikayı almaya hak kazanıyorsunuz. Artık herkes yapay zekayı yani AI'yı konuşuyor. Filalingo'da Fly adlı bir yapay zekaya sahip. Bu yapay zeka ders boyunca konuşmanızı dinliyor ve bunu analiz edip hangi konuyu, hangi kelimeleri öğrendiğinizi anlıyor. Ardından da size güçlü yönlerinizi ve geliştirmeniz gereken yönlerinizi raporluyor. Ve tespit ettiği eksiklere göre de size ödevler veriyor. Filalingo ile İngilizce öğrenmek kulağa çok hoş geldi. Daha fazla bilgi almak istiyorum diyorsanız açıklamadaki linkten bilgi alabilirsiniz. Bugün Nissan'ın iflasın eşiğine gelmesi konuşuluyor dedik ama Nissan'ın iflasın eşiğine gelmesi ilk kez olmuyor. 1999'da Nissan bir kere daha çok zor duruma girmişken Carlos adlı yönetici başa geldi ve Nissan'ı bu zor durumdan çekip kurtardı. Fakat iş hayatında bu denli başarı gösteren bu isim 2018 yılında şirket varlıklarını kötüye kullanma ve
gelirini normalden daha düşük gösterme gerekçeleriyle cezaevinin yolunu tuttu. Ardından kefalette serbest kaldı ve ev hapsi süreci başladı. Fakat o sırada mahkeme süreçleri devam ediyor ve Carlos'un mahkemeye ne zaman çıkacağı kesin değil. Ama Japonya'da neredeyse kesin olan bir şey var. Nedir derseniz ceza oranları. O dönem %99.4 ceza alma ihtimali var. Carlos bunun üzerine ev hapsi sürecindeyken Japonya'dan kaçıyor ve çok ilginç bir şekilde kaçıyor. Bu konu üzerine yapılmış belgesel var, dizi var. O denli dikkat çekici bir konu. Nissan tarihindeki çok önemli bu adam yıllar önce tabii ki bu olaylar neticesinde Nissan'dan ayrıldı. Kaçak statüsüne girdi. O yüzden bugün bir kere daha Nissan'ı ipten alma ihtimali yok. Peki Nissan'ı başka birileri ipten alabilir mi? Nissan esasında otomobil pazarında hem Avrupa'da hem Amerika'da hem Japonya'da büyük bir oyuncu. Mesela Nissan'ın Rogue modeli Eylül 2024'e kadar Amerika'da 189 bin adet satmış ve en çok satan 10 araç arasına girmiş. Avrupa pazarında Nissan Qashqai, Nissan Compact SUV gibi modeller yine kendi dönemlerinde en çok satılan araçlar arasında. O zaman sorun ne? Nissan tarafında böyle iyi şeyler elbette var ama kötü şeyler de var. Kaçırılmış fırsatlar var ve pek tabii ki o kaçırılmış fırsatların bilançoya yansıması var. Yani acımasız gerçekler var. Şirketin 7 Kasım 2024'te internet sitesinde paylaştığı özet finansal tabloya baktığımızda 2024 yılının ilk yarısını 2023 yılının ilk yarısına göre faaliyet karı olarak ve net kar olarak çok daha geride kapadığını görebiliyoruz. Sadece ikinci çeyreklere baktığımızda 2023 ikinci çeyrekle 2024 ikinci çeyreği karşılaştırdığımızda yine her iki kalemde dramatik düşüşler var. 2024 ikinci çeyrekte 9.3 milyar yen zarar edilmiş. 1 dolar 150 yen kabul edilmiş. Bu da 60 milyon dolarlık bir zarar demek. Ve yılın genelinde karın beklentilerin %70 altında kalması riski demek. Az önce 1999 yılında Nissan'ın zora girdiği dönemde Carlos'un Nissan'ı ipten aldığını konuştuk. Ama Carlos bu da elbette ki tek başına yapmadı. Arkada Renault vardı. Renault devreye girmişti. Ve Nissan'la uzun süreli bir anlaşma yapmıştı. Günümüzde Nissan'ın sitesine gidip hisse dağılımını kontrol ettiğimizde Renault'un Nissan'ın büyük ortakları arasında görünmesinin sebebi bu. Fakat bir sorun var ki Carlos'un Nissan'ı tekrar kurtaramayacağı gibi görünen o ki Renault da Nissan'ı kurtarmayı düşünmüyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Renault Nissan'daki hisselerini azaltıyor. 26 Eylül 2024'te Nissan'ın sitesinde yayınlanan duyuruda Renault'un Nissan'daki hisselerinin bir kısmının Nissan tarafından alınacağı bilgisi var. 7 Kasım 2024'te de Nissan'ın Mitsubishi'deki %34 civarı payının %10 seviyelerinde düşürüleceği bilgisi var. O %10 satılacak. Çünkü Nissan'ın kaynağa ihtiyacı var. Normalde bir dünya devi olarak Nissan'ın dünyanın çeşitli yerlerinde çok sayıda ofisi, merkezi, tesisi var. Teknik merkez, tasarım merkezi, gelişmiş teknoloji merkezi, Ar-Ge merkezi, üretim merkezleri. Nissan'ın CEO'su Makoto Uchida ARK adındaki bir iş planına sahip. Bu denli altyapısı olan bir firmada bu kaynakları kullanarak üretim sayısını ve satışları artırma hedefi vardı. Satışları 1 milyon artırıp 4.4 milyona çıkarmayı arzuluyorlar. Fakat arzu edilenle gerçekleşen farklı olabiliyor. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Burada da uymadı. Neden uymadı derseniz sebeplerden birini en başta da söyledik. Çin etkisi. Özellikle Çin ve Amerika pazarlarında Nissan araçlarına gösterilen ilgide düşüşler var. Son dönemlerde biliyorsunuz genel olarak elektrikli araçlara ve hibrit araçlara bir ilgi oluştu. Nissan'ın da 2 tane elektrikli modeli uluslararası piyasalarda bulunuyor. Fakat özellikle son dönemde Çinli üreticilerin elektrikli araç pazarındaki dominasyonu Nissan'ı olumsuz etkiliyor. Tabii bir de Elon Musk'ın Tesla'sı var. Bu etkiler neticesinde de Nissan, Çin ve Amerika gibi 2 önemli pazarda güç kaybediyor. Elektrikli araçlara ve hibrit araçlara olan yoğun ilgiden faydalanamıyor. Satışları genel olarak geriliyor. Tüm bu yaşananlar şirketi bazı önlemler almaya zorlamış durumda. Finansal durum kötüleştiği için 3 milyar dolar seviyesinde bir tasarruf yapmayı planladıkları basında geçiyor. Bu tasarruf nasıl yapılacak derseniz işten çıkarmalar olacak. Üretim miktarı azaltılacak. Nissan'ın konsolide olarak çalışan sayısı internet sitesine göre 133.580. 9.000 kişi işten çıkarmayı planlıyorlar. Hideyuki Sakamoto. Kim bu isim? Nissan'ın üretiminin başındaki isim. Kasım ayının başındaki konferansta bu isim 25 tane küresel çapta üretim hatlarının olduğunu ve bu hatlardaki üretim kapasitesini toplamda %20 azaltmayı hedeflediklerini söylemiş. Ki çok ciddi bir oran. Hatların hızını ve vardiyaları yeniden planlayarak bunu yapacaklar. Az önce dedim ki Nissan elektrikli araçlara, hibrit araçlara olan ilgiden, o büyük popülariteden istifade edemedi. Fakat aslına bakarsanız Nissan'ın e-Power adında bir teknolojisi var ve Japonya'da ilgi gören bir teknoloji. Bu teknolojinin elektrikli araçlardan ve hibrit araçlardan farklılaşan noktaları da var. Tüketicilerin sevebileceği noktalar. Bu teknolojiyi kullanan araçlar benzinle çalışıyor ama elektrikle yol alıyor ve fişe takarak şarj etmenizi gerektiren bir süreç
alakası yok. Dolayısıyla elektrik motoruyla hareket eden ama benzinli motor jeneratörle şarj edilebilen araçlar. Bu teknoloji Japonya'da ilgi görse de Nissan bu teknolojiyi güç kaybettiği pazarlardan Amerika'da uygulamamış, pazara sürmemiş. Dolayısıyla teknolojisinin kaymağını yiyemedi Nissan. Teknolojisi olmayan bir şirket değil, teknoloji geliştirmeyen bir şirket değil, teknolojisini rakiplerine karşı doğru zamanda kullanamamış bir şirket. Veya belki de başka bir planları vardı ve bilinçli olarak kullanmadılar. Ancak kullanmamalarının şu anki durumlarında pay sahibi olduğu büyük olasılık. Nissan yine de rotadan şaşmamaya özen gösteriyor. Mesela Mart 2024'te Honda'yla stratejik bir anlaşma yapıyorlar. Elektrikli araçlar ve otomobil dünyasındaki gelişmeler üzerine. Araçların karbon nötr olması, trafik kazalarının bu araçların teknolojik değişimleriyle, dönüşümleriyle azaltılması gibi konularda bu işbirliği sürecine dahil. 1 Ağustos 2024'te Mitsubishi de bu stratejik anlaşmaya dahil oluyor. Dolayısıyla bu Japon devleri stratejik olarak bir anlaşma çerçevesinde belirli konularda birlikte çalışma taahhüdü vererek birbirlerine dünyadaki diğer devlere karşı güçlerini birleştirmiş oluyor. Ancak o gösterdiğim finansalları düşündüğünüzde ve Nissan'ın şu an içinde bulunduğu krizi düşündüğünüzde Nissan'ı kurtaracak olan şey bu tür işbirliktelikleri değil. Tek başına bunlar değil. Çünkü ne demiştim? Nissan'ın kaynağa ihtiyacı var. Yani Nissan yatırımcı arıyor. Bu söylediğim uluslararası birçok basın organında çıkan haberlerde yer alan bir bilgi. Ve aranan yatırımcı uzun dönemli, güçlü yatırımcı. Böyle olmalı ki şirket düzgün bir planlama yapabilsin ve uzun vadede bu krizden tamamen çıksın. Sigorta şirketleri gibi, bankalar gibi yatırımcılar. Bulunmazsa ne olur? İşler bir hayli karışabilir. Financial Times'ın haberinde ismi paylaşılmayan o yetkilinin ifade ettiği gibi belki de 12 ila 14 ay sonrası Nissan'ı çok kötü bir son bekleyebilir. Kaynaklarda Renault'a yakın bazı isimlerin Renault'un Nissan'daki hisselerini Honda'ya satma noktasında pozitif bir tutum içine girebileceği bilgisi de var. Nissan'a yakın bir kaynaksa Honda'nın Nissan'dan hisse almasını son çare olarak nitelemiş. Nissan'ın resmi açıklamalarındaysa Honda'nın Nissan'dan hisse alabileceği gibi bir noktaya denk gelmedi. Bir kurtarıcı çıkacak mı? Bunu göreceğiz zamanla. Son söze geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Filelingo ile İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız açıklamadaki linklere göz atabilirsiniz. Son söz. Gördüğünüz gibi Japonya'nın en büyük 3. otomobil üreticisi de olsanız, elektrikli araçlarda bir dönem en çok satan araçlardan biri sizin aracınızda olsa pazarda hiçbir şey kesin değil. Çünkü pazar statik bir yapı değil. Bir değişkenlik var, bir dinamiklik var. Tesla'nın ve Çinli üreticilerin yakaladığı üstünlük, rekabette öne geçmeleri Nissan'ı bir hayli zor duruma sokmuş görünüyor. Nissan şu anda belki de aklının ucundan dahi geçirmediği senaryolarla yüzleşiyor. Tabi sektörde sadece Nissan yok. Başka firmalar da var. Onlar bu süreçleri niye yaşamadı da Nissan yaşadı? İşte belki de tam olarak bu sebepten. Yani bazı şeyleri, bazı ihtimalleri aklının ucundan dahi geçirmemesinden. Yanlış hamleleri yapmasından. Dev bir şirket haline gelmek, çok büyümek onlarca yıl sürebiliyor. Burada olduğu gibi. Ama bir dev olduktan sonra bir gün dizlerinizin titremeyeceği kesin değil. Bugün Nissan'ın dizleri, bacakları, ayakları titriyor. Bu yüzden de iş dünyasında sadece ne olduğumuza, nereden geldiğimize değil, ne olabileceğimize, nereye gidebileceğimize de bakmak gerekiyor. Ve kesin olan bir şey var ki önümüzdeki 12 ay boyunca otomotiv sektörü aynı yere bakacak. Bakalım Nissan'a ne olacak?